Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bugünkü ilk konu başlığımızda hep birlikte bir İtalya'ya gideceğiz. Bilineceği üzere Baykar'ın İtalya'nın havacılık Ferrari'si olarak bilinen Piaggino firmasını geçtiğimiz günlerde satın almasıyla birlikte Leonardo firmasıyla da acaba işbirlikleri gelişebilir mi düşüncesi herkeste oluşmuştu. Devamında Leonardo firmasının CEO'su geçtiğimiz günlerde Baykar tesislerini ziyaret etmiş ve tesis hakkında büyülendiğini, Baykar'la beraber iş yapabileceklerinin aslında mesajını vermişti. Bugün ise kıymetli dostlar, İtalya'nın önde gelen savunma habercilerinden bir tanesi Leonardo ve Baykar arasındaki işbirliğinin son durumunu değerlendirdi. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. İtalya'da ne gibi işler bizleri bekliyor, hep birlikte öğrenelim. İtalya'nın önde gelen savunma sektörü dergisi olan Rivista Italia Difisi yayın yönetmeni Pietro Battacci, Türkiye ve İtalya arasındaki savunma sanayi işbirliği hakkında konuştu. Battacci geçtiğimiz günlerde yazılı bir makalede İtalyan savunma şirketi Leonardo ile Türk savunma sanayi firması Baykar arasındaki ortaklık görüşmelerinin ileri seviyede olduğunu belirtti. Savunma sanayinde tecrübeli iki firmanın ortaklığının önemli bir sinerji yaratabileceğini belirten Battacci, bunlar birbirini tamamlayan işlere sahip iki şirket. Baykar mükemmel drone üretme yeteneğini ortaya koydu. Leonardo da insan savari sektöründe tecrübeye sahip. Leonardo'nun elektronik harp sistemleri, radar ve sensörlerindeki deneyimiyle Baykar'a önemli katkılar sağlayabileceğini söyledi. Battacci, iki şirketin teknolojik yetkinlikleri birleştirilerek insan sistemler pazarında güçlü bir oyuncu haline gelebileceğini belirtiyor. Bu durumun sektörde rekabeti artıracağını ifade eden Battacci şunları söylüyor. Batı'da drone pazarında bugün Amerikan ve İsrailli şirketlerin baskın olduğu açık. Elbette güçlü bir İtalyan-Türk kutbunun oluşması, pazardaki önemli ürün ve kapasitelerde rekabet edebilecek bir kutbun oluşması bariz ticari sebeplerden dolayı çok fazla memnuniyet yaratmayabilir. Battacci, savunma sektörleri arasındaki bu işbirliklerinin siyasi otoritelerin onayı olmadan da gerçekleşmeyeceğini vurguladı. Avrupa pazarında hakim olarak İsrail ve ABD İHA'larının pazarlandığını belirtmişti. Yani aslında az buçuk tahminlerimiz de zaten bu yöndeydi ama İtalyanlarla Baykar işbirliğinin hangi sonuçlara varabileceğini hepimiz artık öğrendik. Ne bu sonuçlar? Tabii ki de Avrupa pazarında artan bir Türk insansız hava araçlarının satışı demek. İtalya'nın ortaklığıyla birlikte Baykar önümüzdeki dönemlerde Leonardo'nun aviyonikleri, Baykar'ın insansız hava aracı sistemleri kullanılaraktan artık Avrupa pazarındaki ABD-İsrail hegemonyası yavaş yavaş yıkılmaya başlayacak. Zaten İtalyanlar da aynı bizim düşündüğümüz gibi düşünüyor. Önümüzdeki günlerde Selçuk Bayraktar da büyük ihtimalle şöyle İtalya'ya gidip fabrikasını bir görecektir. Yani adamı İtalya'da bir göremedik. Selçuk Bayraktar da öyle bir adam. Mesela dün neredeydi? 6 Şubat depremleri tekrardan konusu açılmışken hayatını kaybeden vatandaşlarımızı tekrardan rahmetle anayım. Selçuk Bayraktar dün Baykar'ın yapmış olduğu konutlarda Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la orada kalan depremzedeleri ziyaret etti. Adam belki de milyar dolarlık şirket aldı İtalya'da. Daha halen İtalya'ya gitmedi. Halen deprem bölgelerindeki Baykar'ın sayısız imkana sahip yapmış olduğu konutlardaki o depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bu da gerçekten de dikkat çekiciydi. Hemen devamında kıymetli dostlar, sanmayın Türk savunma sanayisi sadece İtalyanların imdadına yetişmedi. Gelişen ve sürekli güncelleşen Türk savunma sanayisinden nasibini en sonda Almanlar aldı. Bilineceği üzere özellikle de NATO son dönemde diyor ki gayri safi harcamalarınızın %2'sinden fazlasını artık savunma sanayine yatırmalısınız. Herkese şart koşuyor. Devamında tabii Almanlar da özellikle de artan Rus tehdidiyle birlikte kendi savunma sanayisini geliştirmeye bayağı bir odaklanmış son dönemlerde. Fakat Almanlar tek başına bazı şeyleri halledememiş olacak ki Türkiye'den teknoloji transferi dahi söz konusu olacak şekilde yardım istedi. Hangi alandan bahsediyorum? Top mühimmatı. Detaylar bir karşımıza gelsin. Almanya'ya nasıl yardım edecekmişiz hep birlikte öğrenelim. Hatırlanacağı üzere Türk şirketi Repkon, Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan ve Azerbaycan için topçu mühimmatları üretmekteydi. Son olarak da görünen o ki Almanya'da Repkon'dan faydalanacak. Almanya'nın 155 mm topçu mühimmatı üretim kapasitesini artıracak olan anahtar teslim projenin sonunda kurulacak üretim tesisi 2027 başında faaliyete geçecekmiş.
Kurulacak tesiste geleneksel mühimmatların yanı sıra tahrip gücü yüksek yeni nesil patlayıcılarında dolumu yapılacak. Minimum insan gücü, maksimum otomasyona dayalı olacak bu tesis bu alandaki dünyadaki en teknolojik örneklerden bir tanesi olacak. Türk şirketinin ayrıca Almanya teknoloji transferi yapacağı da belirtilmekte. Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte 155 mm topçu mermileri için de önemli bir alım siparişi de kararlaştırılmış. Hiç merak etmeyin, içinizden geçenleri resmen okudum. Yahu niye hemen gittik de anahtar teslim fabrika kurduk? Yanlış duymadınız. Repkon gidecek Almanya'da son teknoloji topçu mühimmatı üreten anahtar teslim iş bitince al abi anahtar hadi gelin fabrika diyeceği bir fabrika kuracak. Şimdi kıymetli dostlar şunu diyebilirsiniz. Az kapıda bekleteydik ya. Reis sınıfı denizaltılarda falan bize az uğraştırmadı. Daha dibimizde Eurofighter mevzusu var değil mi? Alman Başbakanı halen süreç başladı da işte karar vereceğiz edeceğiz aşamasında lafı eveleyip geveliyor değil mi? Bazı gelişmeler hani kamuya yansımıyor ama bir şeyler aslında konuşulmuş. Belki de Almanya önümüzdeki günlerde ki vaziyet de onu gösteriyor. Eurofighter'daki o engelini bir anda kaldırıverecek. Yani belki de Repkon'un 155 milimetrelik topçu mühimmat fabrikasının karşılığında Türkiye ile Eurofighter anlaşmasına bir onay geçti. Ne dersiniz? Çünkü bu gelişmeler öyle tesadüfi zamanlarda yaşanmadı. Almanya ile Türkiye arasındaki çok kritik bir olay olan Eurofighter'ların alım satımı mevzusunda böyle bir gelişmenin yaşanması bence aslında hani al gülüm ver gülüm muhabbetine de az buçuk geliyor. Yine yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz ama artık şaka değil. Türk savunma sanayisi kendini güncellemekle kalmadı. Aynı zamanda o dünyanın en önde gelen işte teknoloji, bilim dediniz miydi? Oralar konuşulur. İşte doğu kötüdür, batı en iyisidir derdik ki önceden. Şu an şaka değil. Türkiye, Almanya teknoloji transferi yapıyor. Şu günleri de gördük ya gerçekten de Rabbime bin şükür diyorum ve hemen devamında tabii Türkiye ile Almanya, Türkiye ile İtalya, kısacası Türkiye ile Avrupa'nın artan işbirliği sonrası Yunanlarda durum çok ama çok kötü. Mesela karşınıza şimdi Yunan basınından Pentapost-Agma'nın bugün atmış olduğu bir haber gelecek. Yunanların morali, psikolojisi Türkiye'nin Avrupa ile artan işbirliği sonrasında hangi hale bürünmüştür? Merak ediyorsunuz değil mi? İşte şu an haber karşınızda. Görmüş olacağınız üzere Yunanlılar şu an gerçekten de bitik bir durumda. Pentapost-Agma bugün dedi ki Fransa Yunanistan'ı satarken Avrupa Birliği Avrupalı müttefiklerimiz için çukur kazan Erdoğan'a boyun eğiyor. Haberin detayları daha ilginçti. Paris, Türkiye'nin Almanya, İtalya ve İspanya ile artan savunma işbirliğinden korkuyor ve önlerine çıkacak olan Ankara'nın Osmanlı jeopolitik planlarını görmezden gelerek onları yakalamaya çalışıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Savunma Bakanımız Dendias Fransızları uyarmıştı. Ancak genel olarak şu son günlerde Yunanistan ile Fransa arasındaki savunma anlaşması ile ilgili durum çok kötü. Zira bazı Fransız senatörler ve savunma sanayi üyeleri çok büyük bir şekilde silahlanma programı hazırlayan Türkiye ile yakın temas kurulması için Fransız hükümetine baskı yapıyor. Ayrıca Türkiye'nin İngiltere, Almanya ve İspanya ile yakın askeri ilişkilerinden de korkuyorlar ve Türkiye'ye silah satmak için Fransızlar acele ediyor. Anlaşmaları ve hepsinden en önemlisi Türkiye'nin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki yayılmacı politikasına ilişkin endişeleri bir kenara atıyorlar. Son kısmı aslında haberi özetliyor. Ne diyordu mesela Pentapost-Agma? Dolayısıyla arka planda önümüzdeki 40 yılın savunma programları yer alıyor ve Fransızlar da tıpkı Almanlar, İspanyollar ve İtalyanlar gibi kendi kuyularını derinden kazan Türklerle işbirliği yapma konusunda hiçbir çekince göstermiyorlar diye Yunan basını haberini sonlandırmıştı. Duydunuz değil mi? Fransızlar da tıpkı Almanlar, İspanyollar, işte İngiltere gibi Türklerle işbirliği yapmak için yarışa dahil oldu. Yani Yunanlıların haberinden şu anlam çıkabilir. Avrupa'nın o önde gelen, o çok gözümüzde büyütmüş olduğumuz devletler yeni dünya düzeninde artık güçlenen Türkiye'nin yanında yer alabilmek için Türkiye ile aktif işbirlikleri geliştirmek için Yunanistan'ın korkularını falan hiçbir şekilde umursamıyor. Yunanistan'ın dediğinin hiçbir şekilde hükmü bulunmuyor Avrupa Birliği'nde. Bu haberden bu sonuç çıkardı. Devamında Suriye'ye ve gelelim mi kıymetli dostlar? Bugün Suriye Savunma Bakanı'ndan özellikle Türk askerlerinin Suriye'deki varlığına ilişkin ve YPG PKK muhabbetleri tabii ki bunlar da değindi. Önemli açıklamalar geldi. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün Suriye Savunma Bakanı Murhab Ebu Kasra yapmış olduğu açıklamalarından öne çıkan detayları kenara köşeye not etmiştim. Onları paylaşacağım. Ebu Kasra dedi ki Şam hükümeti Türkiye ve ABD ile de Suriye'deki üslerin statüsüne dair görüşmeler yürütüyor.
Ankara ile yeni askeri anlaşmalar kapsamında Suriye'deki Türk askerlerinin sayısı azaltılabilir veya yeniden konuşlandırabilirler. ABD varlığının devam edip etmeyeceği ise pazarlık konusu demişti. Açıklamalarının devamında Kasra, YPG PKK terör örgütünün varlığına da değindi. Dedi ki bu mevzuda bu meselenin diplomatik şekilde halledilebileceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Eşşara'nın hedefi bölgenin Şam'ın kontrolüne girmesi ve ilgili bölgede hapishanelerin devlet kontrolünde olması. Askeri bir çözüm her iki tarafta da kan akmasına yol açar. Bizim değerlendirmelerimize göre çözüm barışçıl olacak. Askeri bir çözüme meyilli değiliz. Hapishanelerdeki DAEŞ'lerin nedeniyle bölgedeki yönetimin kontrollü şekilde devredilmesi kritik önem taşıyor. Suriye ordusu her türlü senaryoya hazır demişti. Açıklamaların devamında Rusya ile ilişkilere de değindi. Dedi ki Suriye'nin çıkarlarına olursa evet Ruslar Hümeynin ve Tartus limanlarında varlıklarına devam ederler. Fakat eğer ki Ruslarla anlaşamazsak o limanları boşaltacaklar dedi. Tabii Kasra'ya şu da soruldu. Denildi ki ya işte çok değil bundan 2-3 ay öncesine gittiğimizde Ruslar senin İdlib bölgende o sıkışıp kaldığın Türkiye'nin muhafazası altında oldukları bölge İdlib'de Ruslar sürekli sizlere bomba yağdırmıyor muydu da ne oldu da bir günde Ruslarla işte eğer ki işbirliğimiz olursa Hümeynin ve Tartus'taki limanlarından ayrılmayabilirler dediniz diye bir soru soruldu. Akabinde de artık bunları iyice siyasete öğrenmiş. Onu öğrendim. Siyasette veyahut da ülkeler arası politikalarda kalıcı düşmanlar olmaz diye bir cevap da vermişti. Şimdi kıymetli dostlar Suriye'de Türk üslerinin varlığı konusunda dediğim gibi hani farklı bölgelere Türk askerleri konuşlandırılabilir. Bu ne demek? Hani bir iddia vardı ya Türkiye Suriye'de 2 tane üs açacak işte 50 F-16 iddiası da onlardan bir tanesiydi Arapların dediği. Yani Suriye Savunma Bakanı böyle bir şey yok falan dememiş. Sadece yeni üsler farklı bölgelere gidebilir veyahut da asker sayısı kısılabilir. Yani kıymetli dostlar büyük ihtimalle Suriye'deki üs muhabbeti hani şu an henüz daha görüşülme aşamasında. Üsler kesin olacak. Yani bu konuşmalardan onu anladım ama nerelerde olacak? Kaç asker, kaç İHA SİHA, F-16 gönderilecek mi? Henüz bir resmi anlamda açıklama gelmedi ama gelişmeler bu şekildeydi diyorum ve devamında kıymetli dostlar bilineceği üzere Netanyahu ABD'deydi. ABD'de de öyle bir ağırlandı ki hani Trump en son ben bir görüntü gördüm. Netanyahu'nun oturacağı koltuğu Beyaz Saray'da kendisi çekiyordu. Daha önce Trump dünyada böyle bir şeyi yapmadı. Asla. Netanyahu'yu özel öyle bir ağırladı ki daha sonrasında da zaten hepimizi derinden yaralayan açıklamaları yapmıştı. Gazze'lilerin işte Filistin'den Sina çölüne hatta bugün diyor işte Suudi Arabistan'a gidebilirler. Yani Gazze'lileri oradan sürgün etmek istediklerine dair planlarını dünyayla paylaşmışlardı. Devamında tabii çok sert tepkiler de geldi. Dışişleri Bakanımız asla Türkiye'nin böyle bir şeyi kabul etmeyeceğini belirtmişti. Arap devletleri de böyle bir şeyin kabul edilemez olduğunu savundu. Bugün de Amerika'nın mesela ilginç çıkışları var. Amerika diyor ki şimdi biz yanlış anladınız ya bir durun diyor. Mevzu şimdi çok tepki gelince bu sefer değiştirdiler stratejiyi. Ne diyorlar? Ya şimdi işte Gazze şu an her yer yıkıntı, her yer bomba, her yer patlayıcı ya. Biz oradaki sivillerin sağlığını düşündüğümüzden dolayı onları geçici bir süre işte sağa sola göndereceğiz. Suudi Arabistan olur veya Mısır olur. Ürdün'de dahil. Devamında ne yapacaklarmış? Sivil halk oradan arınınca ABD personelleri, ABD askeri kuvvetleri oradaki patlayıcıları etkisiz hale getirecek. Sonra işte dünyadan farklı bölgelerden yatırımcılar işte inşa faaliyetleri sürdürecek kişileri bulacağız. Gazze'yi yeniden inşa edeceğiz. Orayı işte finansın, turizmin başkenti yapacağız. Daha sonrasında Filistinlileri davet edeceklermiş. Aklınız hiç bu fikri aldı mı kıymetli dostlar? Yani baktılar ki çok büyük tepki aldı. Avrupa Birliği karşı, Rusya, Çin karşı, Araplar karşı, Türkiye karşı bir İsrail'le ABD bir de ABD'ye asla söz geçiremeyen 3-5 tane ülke yani bu konuda ABD ve İsrail'e destek veriyor. Yani kıymetli dostlar özellikle de bu konu eğer ki yaşanırsa bilin ki dünyada farklı artık birliktelikler ortaya çıkacak. Ne o birliktelikler? Avrupa Amerika'dan ayrılacak. Devamında da bugün mesela Netanyahu'nun Trump'a hediye etmiş olduğu bir şey vardı. Çok dikkat çekiciydi. Sosyal medyada karşıma çıktı. İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Başkanı Donald Trump'a altın kaplama çağrı cihazı hediye etmişti. Hediye edilen çağrı cihazının altında da yazmaktaydı ki en büyük dostumuz ve en büyük müttefiğimiz Donald Trump'a. Neden mesela çağrı cihazı hediye ettiler? İçinde acaba bomba var mı? İyice bir baksınlar. Çünkü İsrailliler bilirsiniz çağrı cihazlarına bomba yerleştirmeyi severler. Aslında hani sosyal medyada farklı görüşler mevcut bu konuya ilişkin denilmekteydi ki Trump ne yaptığını dinliyoruz haberin olsun. Eğer ki isteklerimiz dışında bir şey yaparsan
Seni o koltuğa biz getirdik, indirmesini de biliriz mesajı mıydı acaba? Vallahi yalana gerek yok. Trump'ın Netanyahu ile arası kötü dediler. Ama ve lakin dediğim gibi Biden bile Netanyahu'yu Beyaz Saray'da o şekilde karşılamazdı. Amerika bizi şaşırtmaya, aslında Trump bizi şaşırtmaya devam ediyor. Her ne kadar Suriye konusunda evet ABD Türkiye'nin isteklerini yerine getiriyor. ABD askerleri mesela bugün YPG'nin elinden silahları toplamaya başlamış. Bu iddialarda mevcuttu ama bir taraftan Türkiye istediğini alıyor ama öbür taraftan Gazze'de çok büyük bir felaket yaşanabilir. Zaten orada felaketler hiçbir zaman durmadı ama o bölgeden Gazze'lilerin sürgün edilmesi bambaşka bir konudur. Gerçekten de dünya birbirine girebilir diyorum ve devamında bugünkü son sosyal medya haberlerimizde şimdi hani bir terim vardır ya, işte internetten bir ürün sipariş edeceğinizde benim internetten sipariş ettim fakat eve gelen kargo diye bir gülünen muhabbet vardır, hatırladınız mı? Dün kıymetli dostlar İran animasyon kuvvetlerinden yine dikkat çekici bir çıkış geldi. İran'ın yeni uçak gemisi üzerinden kaldırmış olduğu insan hava aracını gördünüz mü? Görmüş olacağınız üzere daha önce kargo gemisi olan gemiyi daha sonrasında sözde uçak gemisine dönüştüren İranlılar İran üretimi insan hava uçağını bu şekilde havalandırmışlardı. Hani görüntülere baktığımızda asansörden bir şey çıkıyor böyle allı felli gibi geldi. Daha sonrasında uçmaya bir başlayınca şeritten daha küçük. Evet, sipariş etmiş olduğumuz Bayraktar TB3 eve gelen İranlıların sözde insansız hava aracı. Yani bunları nasıl utanmadan, çekinmeden İran halkına paylaştılar. Dünyaya servis etmelerine zaten bir şey demiyorum. İyi, dalga konusu oldular da yahu siz kendi halkınızdan mı çekinmiyorsunuz? Yani İran'da yaşayan Türkler zaten mesela Türk savunma sanayisini çok yakından takip ederler. Daha geçtiğimiz aylarda Bayraktar TB3 şıkır şıkır havalanmadı mı? Hadi kargo gemisini sözde işte uçak gemisine çevirmişsiniz. Onu bir şekilde anladık ama yani insan bu videoyu paylaşırken, SİHA diye paylaşırken de bir utanır. Gerçekten de nasıl bir kafa yaşıyorlar ben bir türlü anlayamadım diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar, sağlıcakla.